Sineklerin Tanrısı. Nobel Edebiyat Ödüllü İngiliz yazar William Golding'in 1954 yılında kaleme aldığı alegorik bir romandır. Ama bu bir çocuk hikayesi değil. Bu, insanın içindeki karanlığın hikayesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın yaraları hala tazeyken, dünya yeni bir felaketin eşiğindedir. Nükleer savaş korkusu büyürken, insanlık aslında tek bir soruyla yüzleşir. İnsan gerçekten ne kadar masum? Bir grup İngiliz çocuk, savaştan uzaklaştırılmak için bir uçağa bindirilir. Ama uçak düşer, ıssız bir ada ve hiçbir yetişkin hayatta değildir. Çocuklar artık tamamen özgürdür. Ne kural var, ne ceza, ne otorite. İlk bakışta bu, bir cennet gibi görünür. Ama özgürlük, sınır olmadığında güce dönüşür. Ve birinin özgürlüğü, diğerinin korkusu olmaya başladığında artık özgürlük değildir. Adada bazı karakterler öne çıkar. Ralph, düzeni ve aklı temsil eder. Jack, gücü ve kontrolü. Domuzcukse, zekayı ve mantığı. Ve bu üçlü, adanın kaderini belirleyecektir. Çocuklar bir lider seçer, Ralph. Ama Jack için bu bir son değil, bir başlangıçtır. Çünkü o lider olmak istemez, hükmetmek ister. Kurallar belirlenir, barınaklar yapılır ve en önemli plan kurtulmak için bir ateş yakmak. Ateş, umut demektir. Bir gün ateş söner, tam o sırada bir gemi geçer ama kimse onları görmez. Kurtuluş, birkaç metre öteden geçip gider ve umut ilk kez kırılır. Küçük çocuklar geceleri bir şeyden korkmaya başlar, bir canavar. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmez. Ama korku gerçekten daha hızlı yayılır ve en tehlikelisi, hiç kimse canavarı gerçekten görmemiştir. Jack, kuralları reddeder, kendi grubunu kurar. Artık ada ikiye bölünmüştür. Düzen ve güç ve insanlar çoğu zaman gücü seçer. Jack'in grubu değişir, yüzlerini boyarlar, kimliklerini saklarlar. Çünkü insan tanınmadığında daha acımasız olur ve zamanla kim olduklarını unuturlar. Karakterlerden Simon farklıdır. O korkmaz çünkü gerçeği görür. Canavar dışarıda değildir, içlerindedir. Bir gece fırtına çıkar, korku büyür. Simon geri döner ama onu canavar sanırlar ve hep birlikte öldürürler. O an masumiyet tamamen yok olur. Domuzcuk aklı temsil eder ama o da öldürülür. Artık ne mantık kalır, ne düzen, ne insanlık. Ralph yalnızdır ve artık sadece bir hedef haline gelmiştir. 262 ila 272 sayfa arasında değişen bu eser, insanın doğasına dair acı bir gerçeği anlatır. İnsan, yalnız kaldığında medeniyetini değil, içindeki ilkel tarafı ortaya çıkarır ve bazen en büyük canavar hiçbir zaman dışarıda değildir.